Vahdaniyet teklik. Zaten Allah Teala'nın sıfatlarını sıbyanlara bile, çocuklara bile saydırırken ilk öğretilecek şeylerde Allah'ın zati sıfatları, sübuti sıfatları maalesef şimdi belki de adam profesör olmuş, sübuti sıfat sayamaz yani. Öyle bir cahillik var. Dindekileri konuşuyorum yani. Felsefe profesörlerinden konuşmuyorum. Din profesörü olmuşlar, sübuti sıfatları sayamaz yani. Böyle cehalet var. Şimdi vücut, kıdem, beka, vahdaniyet diye saydığımız sıfatlarda vücut, varlık, beka, son olmamak, kıdem, evveli olmamak, beka, son olmamak, vahdaniyet, tek olmak. Şimdi burada Mevla bize kendini nasıl tanıttı? Ben birim diye tanıttı. Fakat burada vahdaniyet vecihleri çoktur. Şimdi bir defa zatında birdir. Zatı birdir, tektir, işte zatı gibi zat yoktur, tamam. Ama burada ne manası da var? Tehayyüz etmez. İnkısamı kabil değildir, tehayyüze kabil değildir. Bu ne demek şimdi? İnkısam bölünmek demek. Şimdi Allah Teala'dan gayrı her şey, gökleri ele alsan parçalayabilirsin. Yerleri ele alsan parça parça yapabilirsin. Zaten kıta ne demek? Kıta parça. Yeryüzü kaç kıta? Parçalanmış. Bir insanı ele alsan 80 parçaya bölebilirsin. Ağacı ele alsan, yani Allah'tan gayrı hangi mahluk? Hepsi mahluk. Allah'tan gayrı hepsi mahluk. Mahlukattan hangisini ele alsan alsın, parçalanmayı kabul eder mi? Bölünmeyi kabul eder. Yani bölersen bölünür. Allah Teala'nın zatında bir bölünme haşa, bir cüzlenme, bir tecezzi, bir parçalanma haşa. Ha, de birdir. Ne demek bir? Şimdi ben birim diyorsun ama adamı 80 parçaya bölerler yani. Parçalamıyorlar mı insanları? O zaman neye göre birsin? Allah Teala'nın şimdi seni bir bütün olarak tutmasıyla birsin. Parçalamadığı zaman parçalanır. Mevla'da haşa cüz olur mu? Parça olur. İşte inkısamı kabil değil. Ama Allah'tan gayrı her şeyde bölünme tasavvur edilebilir. Muhal değil yani, mümkün. Ondan sonra yine zatında bir olması hiç bölünmeye müsait değil. Onun hakkında bir cüz ve parça ve bölünme düşünülemez. Birlik o manada var. Zatında birliğin ikinci manası tehayyüz kabul etmiyor. Tehayyüz ne demek? Mekan. İşte onun için şimdi yine nokta nereye geliyor? Arşın üzerine oturdu diyen selefiler sapıktır. Ehl-i sünnetten çıkmıştır yani. Veyahut Allah göktedir diyenler ehl-i sünnet itikadından inhiraf etmiş, ayrılmıştır. Çünkü Allah Teala'nın zatında birliğinin ilk manası parçalanmaması, ikinci manası da mekana ihtiyaç duymaması ve mekandan münezzeh olması. Çünkü ben bir mekansız bir düşünülebilir miyim? İlla bir yerdeyim yani. Desen ki şeyde oturmuyorum, koltukta oturmuyorum, sandalda oturmuyorum, bir yerde oturmuyorum. Neredeyim? Havada uçuyorum. Uçuyorsam da yine bir yerdeyim. O havada mekan. Başı var, sonu var, üstü var, altı var. Durduğum yeri. Bir insan altı cihetle sınırlandıktan sonra uçakta bizim altı yönümüz yok mu? Uzaya gidenin, Mars'ta duran o astronotun cihetleri yok mu? Üstü var, altı var. Sağı var, solu var, önü var, arkası var. Ne oldu? Mekanda oldu. Yani öyle havada duruyorlar ya böyle. Bazı gösteriyor işte uzaydaki uydularda böyle yer çekimi yoktu yani. Böyle uçuyor gibi oluyorlar böyle bir şey. Bunlar mekanda değil mi? Tabii ki mekanda. Mekanda olmaz mı? Zaten ya hava cihazında, bir tüplerin içinde veya efendim Ay'da, Güneş'te, Mars'ta neyse. Mekan hepsi mekan. Onun için her şey mekana muhtaç. Mekana muhtaç olana da bir diyemezsin. Çünkü neden? Bir yerde. Dolayısıyla o onu ne yapıyor? Hesar altına alıyor, sınır altına alıyor. Altı cihetle her yaratılmış altı cihetle yani yönle kuşatılmıştır. Allah Teala mekandan münezzeh, cihetten münezzeh, yönden münezzeh. Mekandan münezzeh. Onun için birdir. Ne demek bir? Mekana ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Mekanda nasıl dersen? Bu da zatındaki birliği. Mekana da ihtiyacı olmaması. Çünkü başka her şey mekana muhtaç.